Merhaba sevgili arkadaşlar. Değerli takipçilerim hoş geldiniz efendim. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve hepimizin haftası kolay ve güzel geçsin diliyorum. Bomba gibi bir hafta olsun. Evet, ben astroloğunuz Deniz Emine Coşkun. Deniz Altın Astroloji kanalındasınız arkadaşlar. Küçücük bir konuşma yapacağım önce. Geçen hafta ki yayınımda paylaştım şu anda. Koç burcunda dolunay videosu. Orada bazı yorumlar gelmiş. Dolunay zor, zor bir şey anlatıyorsunuz. Çok mu mutlu oldunuz? İşte gülerek anlatıyorsunuz, kaostan besleniyorsunuz gibi gibi. Yani benzer böyle cümleler kurulmuş benim için. Şimdi arkadaşlar, öncelikle zor bir şey anlatmak hiç kolay değil. Yani zor bir gökyüzünü anlatmak hiç kolay değil. Kaldı ki yapı itibariyle de ben enerjisi yüksek bir insanım. Genellikle yani tabii bazen motivasyonlar değişebiliyor ama genel olarak böyleyim. Ve bundan mutluyum. Beni böyle seviyorlar. Beni sevenler böyle sevdi. Eğer ki mutlu olmuyorsanız anlatış tarzımdan, İzleyenden de izlemeyenden de Allah razı olsun diyeceğim sevgili dostlar. Kaldı gibi de şu var arkadaşlar. Şimdi zor bir gökyüzü var. Mesela bu hafta da kolay olmayabilir. Ama bu herkes için geçerli değil. Hepimizin doğum haritası çok farklı etkiler alıyor. Ve zaten gerçekten dibin dibini gördüğümüz böyle mutsuz günlerden geçiyoruz ülkece. Zorluklar yaşıyoruz. Yani ülkece, dünyaca. Bir de zaten motivasyon yok, moraller bozuk. Yani şöyle böyle hemen üzgün, kaygılı anlatamam yani. Zaten ben o değilim. Bunu açıklamak istedim. Yeniden harika bir hafta diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Sevgili dostlarım, şimdi önce açıklayalım. Bu hafta Koç burcunda dolunay haftası çok güçlü. Tıpkı bir tutulma kadar güçlü etkilere sahip. Şöyle her şeyin ayyuka çıkacağı, her şeyin görünür olacağı, tüm evrende aslında yani dünyada, Türkiye'de, bizim hayatlarımızda artık gizlinin saklının kalmayacağı, arka planda veya işte belirsiz yürüyen sanki böyle ortada bir şeyler dönüyor. Ama bir belirsizlik var. İşte bazıları sessiz, kimisi içine dönmüş, kimilerinden ses çıkmıyor. Bunlar artık yok arkadaşlar. Çok her şey görünür bir şekilde ortada olacak. Neden? Çünkü dolunayın ışığı çok güçlü. Hatırlarsanız videoda demiştim ki 2023 yılının başında bir tutulma yaşadık. Güneş tutulması Koç burcunda. Yani o bir yeni aydı. Şimdi bunun etkileri gibi düşünebilirsiniz. Yani o zamanki dönem yılın başında başlayan kavramları. Ama şunu da söyleyebilirim. Düğümlerin Koç ve Terazi aksına geçmiş olduğu dönemin başına da gidersek yine aslında 2022 yılının sonundan itibaren gelen süreçleri de aslında atıfta bulunan günlerden geçiyor. Şimdi bu dolunayın etkileri de elbette ki zor ve bunun detaylarını bu hafta içinde geçerli olacak. Lütfen Koç burcunda dolunay videosundan tüm burçlara detaylı anlattım. Şimdi bu haftalık burç yorumları oradan izlemeyen arkadaşlar izlesinler, tekrar hatırlatmak istedim. Evet sevgili dostlarım, dolunay haftasındayız ve tabii ki bu dolunay biraz haftayı zorlayacak, öyle diyebiliriz. Biraz böyle gücümüzü, cesaretimizi, inisiyatif almayı, başlangıçları, girişimleri de destekleyen bir aslında gökyüzü var. Onu da söyleyebilirim. Çünkü bunun önemli bir anlamı var. Şimdi 24 derecede gerçekleşiyor. Hadi gene bahsetmek zorundayım tabii ki. Koç burcunun önemli derecesi, özellikle tabii ki Koç burçları başta olmak üzere terazi burçları, Oğlak ve Yengeç burçları daha çok etki alacak. Türkiye etki alıyor mu? Tabii ki alıyor arkadaşlar. Çünkü Yengeç burcu bir yükselenimiz var ve Mars Yengeç burcundan geçiyor. Türkiye haritasında etkileyen ve bu hafta içi Venüs'ün Akrep burcundaki seyahati bitmek üzere olacak. Hatta ayın 17'si Perşembe günü akşam saatlerinde Venüs Akrep seyahatini bitirip Yay'a geçecek. Şimdi bu süreye kadar oldukça önemli bir gökyüzü var arkadaşlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hani bu hafta dinamikleri içerisinde yine ilişkiler, ekonomi ve para, finans, işte vergiler, vergilendirme sistemleri. Hatta geçen haftaki videoda müthiş vergiler geliyor diye de onu da söylemiştim. Bunun yanı sıra tabii Venüs'ün bu yerleşimi ve Merkür'ün pazar gecesi Akrep burcuna geçişiyle tabii ki bazı enerjileri değiştiriyor. Burada Akrep dediğimizde hem Merkür hem Venüs Akrep burcunda seyredecek.
bu hani biraz daha sert etkileri de etkileyen bir durum. Çünkü Uranüs'le karşılaşmalı bir gerilimli işte ilişkilerde özellikle bunu yapar ve finansla ilgili konularda yapar ve toplumsal konularda zorlayıcı olacaktır. Çünkü Güneş'in de Mars'la karesi var. Yine hafta boyunca da etkileyici olacak. Egoların çok öne çıktığı, biraz böyle mücadeleci ama aynı zamanda da çok cesur bir hafta. Şimdi hepinize tavsiyem şu: bu dolunayın hani bu kadar güçlü etkileri olan bir dolunayın etkilerini tabii ki de olumlu da kullanmamız gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Lütfen yeni bir şeylere başlayın. Yeni bir şeye adım atın. Mesela ben hatırlıyorsunuz geçen hafta duyurdum. Astrodik 9 diye yeni bir yayın kanalı kendime oluşturdum ve bu hafta aslında orada başlayacaktık. Biliyorsunuz ilk canlı yayınımı orada yapacağım demiştim. Fakat canlı yayın belli bir şey sayısına, rakama hani gelene kadar yapılamadığını öğrendim. O yüzden şimdi buradan yine duyuruyorum. Siz de böyle bir adım atın, bir yenilik yapın, bir başlangıç yapın. Kendinize mesela Koç dolunayı bu çok önemli çünkü bir ajanda edinin. Önümüzdeki süreçleri yazın. Bugünden sonraki süreci mesela planlayın. Önemli günler çünkü Jüpiter'in de Güneş'le üçgeni hala devam ediyor. Arkadaşlar yine hem maddi hem manevi ve psikolojik olarak da aslında motivasyon bulacağımız, destek bulacağımızı da söyleyebilirim. Evet sevgili dostlar, şimdi tabii öncelikle terazi burçları yine doğum gününüzü kutlayalım. Özellikle bu hafta doğanlar başrolde tabii ki yine Koç, Terazi, Yengeçler ve Oğlak burçları olacaklar dolunay etkisinden dolayı. Ama bu haftaya şöyle kısaca baktığımızda mesela önemli bir Venüs'ün Neptün'le üçgenini görüyoruz arkadaşlar. Haftanın ilk 3 günü çok değerli olacak. Şöyle söyleyeyim, tam ayın 15'inde mesela 14-15 Ekim pazartesi ve salı. Özellikle pazartesi günü biraz agresif bir gün, zor ve karışık bir gün açıkçası. Önemli konular için falan biraz salı günü bence kullanın, değerlendirin, dikkate alın lütfen bunu. Ve Venüs Neptün bu haftanın 2 günü Ay'da Balık burcunda böyle bir üçgen, bir su üçgeni oluşacak. Hatırlarsanız Mars, işte Venüs, Satürn su üçgeni var, gökyüzünde aşk var, sanat var, sanatsal konular, ilahi konular. Zaten bizim hani kuzey düğüm alanında başlayan işte biliyorsunuz 18 Eylül tutulması da biraz daha böyle akışa bırakmak, ilahi olana daha teslimiyetçi yaklaşmak, daha farkındalıklı bakmamız adına. Bu mesela eğer bir ritüel, bir çalışma, ibadet, dua yapacaksanız, bunlar toplu dualar veya kendiniz yapacaksınız. İnanılmaz güzel bir su üçgeni var. Lütfen değerlendirin özellikle salı gününü. Hem bu manevi anlamda çok güçlüdür. Çok güzel aşk destekleri verir ama bazı burçlar için tabii ki özellikle finansla konularda veya başka böyle ilişkilerimizden uzaklaşıp yakınlaşmak gibi konularda karar da verdirebilir açıkçası. Böyle söyleyeceğim. Çarşamba, Perşembe malum çok hızlı 2 gün dolunay enerjisi aktif olacak. Cuma, Cumartesi gündemimiz hepimizin para olacak. Hafta sonu ciddi bir iletişim pazar günü de devrede olacak. Yani bu haftanın en önemli geçişini de söyleyeyim. 17 Ekim Perşembe günü saat akşam 22 sıralarında Venüs artık Akrep Burcu'ndan ayrılıyor, Yay Burcu'na geçiyor. Aslında bakın bu bize şunu anlatıyor biliyor musunuz? Venüs'ün Akrep'ten ayrılışı bizi biraz rahatlatacak. Çünkü Venüs Akrep'te de yine hem duygusal baskı anlamında bizi zorladı. Diğer yandan ekonomiyle ilgili konularda belki biraz sıkıntılar yaşadınız. Biraz zordu açıkçası. Özellikle ilişkilerde Venüs Akrep'i sevmez çünkü arkadaşlar. Şeyde Yay burcunda biraz daha eğlencelidir açıkçası. İşte biraz böyle seyahatler, geziler, işte flörtler çok çok başlayacak bu arada. Bunları duyurduktan sonra şimdi geçelim bakalım arkadaşlar bu hafta burçlarımızı neler bekliyor. Buradasınız. Geliyorum.